Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in durumuyla ilgili yeni bir gelişme var. Onun için canlı yayın açtım. Sizler diyorsunuz ki Bilal Bey, en güvenilir haberleri sizden alıyoruz. Lütfen bizi habersiz bırakmayın, Fatih Ürek'in durumuyla ilgili bize bilgi verin diye. Ben de en son gelen bilgiyi sizlerle paylaşmak için canlı yayın açtım arkadaşlar. Canlı yayında sizlerle bu konuyu konuşmak için e, buradayım. Sizlerin de yayına katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Fatih Ürek'in durumuyla ilgili bu ilginç gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Ne olmuştu? Önceki gece cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı Fatih Ürek'in hastanesinde, nerede o hastane? Vadi İstanbul Galatasaray Stadı'nın arkasındaki Vadi İstanbul denilen mevkideki Live Hospital Hastanesi'nde bugün 12 gün oldu. Fatih Ürek hastanede yoğun bakımda tutuluyor biliyorsunuz. Önceki gece yarısı doktorlar Fatih Ürek'le ilgili olarak onu görmek isteyen yakınlarına, arkadaşlarına haber verin, gelip görsünler diye bir çağrıda bulunmuştu doktorlar ve yakın arkadaşlarından, ünlülerden de, yakın dostlarından da, iş insanları da Fatih Ürek'i ziyarete hastaneye gitmişlerdi gece yarısı. Durumu acaba çok mu kötüydü, çok mu vahimdi? Ve sosyal medyada Fatih Ürek'i kaybettik diye paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı. En yakın arkadaşlarından, Urfalı Bucak aşiretinin ileri gelenlerinden Fatih Bucak, maalesef e, Fatih Ürek'i kaybettik söylerken bile zorlanıyorum. Fatih Ürek'i kaybettik şeklinde bir paylaşım yapmıştı ve altına da yazmıştı. İşte çok çalıştı, çok çabaladı, sıfırdan kendini var etti, zirveye çıktı ama ne yazık ki Fatih Ürek'i kaybettik diye bir açıklama yazmıştı. Fatih Bucak paylaşmıştı. Onun gibi başka paylaşanlar da olmuştu. Ancak Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği doğru değildi. En yakınları, kardeşleri bunu yalanladı, doktorları yalanladı. Fatih Ürek'le ilgili durumu kritik. Durumu kritik Fatih Ürek'in sürecini takip ediyoruz. Hastaneden yapılan, dün sabaha karşı öldü haberlerinin çıkması üzerine yapılan açıklama şöyleydi arkadaşlar. Live Hospital diyor ki doktorlar, değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durum kritik seyretmektedir. Hastamız hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Kritik, ilk kez bunu kullanıyorlardı, bu terimi. Kritik demek yani her an her şey olabilir demek. Onun için de yakınlarını, sevenlerini, onu görmek isteyenleri, göremeyen arkadaşlarını hastaneye çağırmışlardı. Ve arkadaşları da hastaneden ayrılırken, onu görüp de ayrılırken çok fazla konuşamadılar. Hepsi tutuktu. Alişan'ın yüzünden düşen bin parçaydı. Lafları bir araya zor getirdi. Diğer arkadaşları da öyle ve Fatih Ürek öldü, ölecek, son saatleri, artık işte beyin ölümü mü gerçekleşti Fatih Ürek'in diye insanlar endişelerini sosyal medyadan yazmaya devam ettiler. Mesela Fatih Bucak'ın o insanların içini karartan paylaşımını okumak istiyorum size. Lütfen bakın, lütfen Fatih Bucak, siz görmüş geçirmiş yılların tecrübesi olan, siyasete girmiş, kulüp başkanlığı, Şanlıurfaspor'un kulüp başkanlığını yapmış, bir aşireti yöneten bir aşiretin reisisiniz. Yani bu büyük bir hata. Niye bunu yapıyorsunuz? Lütfen sabredin. Doğru haberi alın, doktorlara ulaşın. Size kimse hayır demez. Ondan sonra paylaşım yapın. Bakın ne yazmışsınız. Fatih Bucak. Yani her neyse okumak istemiyorum şimdi. Okumak istemiyorum çünkü okuyunca da canım sıkılıyor. Gerçek olmayan bir haberi yazmıştı. O da aldandı, o da yanıldı. Beyin ölümü gerçekleşti dediler. Bunun da doğru olmadığı söylendi yakınları tarafından.
hayatta olduğu söylendi ve kendisiyle ilgili de olumlu bir gelişme olabilmesi için herkesin dua etmeye devam etmesi istendi arkadaşlar. Ve Alişan'ın söylediği, mesela hastaneden çıkarken Alişan'ın söylediği öldü iddiaları yayılınca hastaneye koşmuştu Alişan. Arkadaşlar sordular, muhabir arkadaşlar, nasıl durumu, nasıl gördünüz siz durumunu diye. Fatih Ürek'in, bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadım. Almadan Mert ile konuşuyoruz. İnşallah iyi olur. Benim için değerli biri. İnşallah güzel haber alırız dedi. Söyleyecek de fazla bir şeyi yoktu. 59 yaşında Fatih Ürek, biliyorsunuz. Ve 15 Ekim günü sabah evinde kalp krizi geçirdi. Kalbi durdu ve çağrılan ambulanstaki 3 görevli sağlık çalışanı da kalbini yoğun bir şekilde çaba göstererek çalıştırmayı başardı. 20 dakika sürdü bu yoğun çaba. Öncesinde de ambulans gelene kadar geçen, hastane çok yakın, geçen bir 10 dakikalık süre, 30-35 dakika beyine oksijen gitmedi ve böyle bir durumda insanın bugüne kadar örnekleri hep beynin oksijensiz kalınca insanın beyninde hasar oluştuğu şeklindeydi. Bu beynin tamamen iflas etmesine de yol açabilir. Allah korusun, kısmi felç, konuşamama, anlayamama, bilincini kaybetme, bitkisel hayata girip çıkamama, devamlı koma hali gibi durumlara da sebep olur ve Allah korusun, Allah göstermesin, hasta hayatını da kaybedebilir. Ve dün gece yarısı doktorların durum kritik, süreç kritik diye açıklama yapmasından sonra herkeste bir üzüntü, herkeste bir keder. Sosyal medyada o saçma sapan iddiayı sürdürenler de oldu arkadaşlar. Yakınlarının Fatih Ürek hayatta, Fatih Ürek kardeşlerinin Allah'tan ümit kesilmez. Doktorların açıklamasına inanın. Fatih Ürek hayatta, şu anda fişi çekilmedi, makinalara bağlı olarak kalbi de çalışıyor, solunum da devam ediyor şeklinde açıklama yapmasına rağmen bazı kendini bilmezler iddialarına devam ediyorlar. Sakın onlara inanmayın arkadaşlar. Fatih Ürek yaşıyor. Sakın saçma sapan iddialara Allah aşkına sakın inanmayın. Fatih Ürek yaşıyor ve inşallah da iyileşecek. Bunun için biz elimizden gelen nedir? Dua etmek, iyiliğini dilemek arkadaşlar. Fatih Ürek hiç kimseyi üzmedi hayatı boyunca. Ben bir gazeteci olarak Fatih Ürek'in hiçbir yanlışına tanıklık etmedim. 35 yıldır tanıdığım bir isim Fatih Ürek. Hiçbir hatasını, hiçbir yanlışını görmedim. Fatih Ürek'in kendisine kötülük yapanlarla da küserdi ama o onlara asla kötülük yapmazdı. Asla öç almak, intikam almak gibi bir duygusu yoktu Fatih Ürek'in. Fatih Ürek herkese iyilik yapan ve herkes hakkında iyi konuşan, iyi düşünen bir insan arkadaşlar. Dün ne oldu? Dün Fatih Ürek'in gece yarısı doktorların yakınları yanına gelsin çağrısından sonra giden ünlüler Fatih Ürek'le ilgili ziyaretlerini muhabirlere kapıda anlattılar. Gece yarısı gitmeyip de dün öğlen saatlerinde hastaneye giden bir isim vardı arkadaşlar. Nalan Aksoy. İstanbul Cemiyet Hayatı'nın seçkin ismidir Nalan Hanım. Sosyetenin sayılan, sevilen bir ismidir. Kendisi yazardır. Televizyonda bir yarışmada jüri üyeliği de yaptı. Sosyal medyada da çok takip edilen, çok sevilen, çok bilinen bir isimdir. Nalan Aksoy çok kaliteli bir insandır. Fatih Ürek'in de çok can dostudur, yakın arkadaşıdır. Nalan Aksoy hastaneye gitti ve oradan sosyal medyasında şu açıklamayı yaptı. Hastane ziyareti pazar günü öğlen saatlerinde Fatih Ürek'le aramızdaki bir espriyi yaptım dedi odada. Fatih'le daha evvel sağlıklı zamanında aralarında yaptıkları bir espriyi yaptım dedi. Ve bana Fatih göz kırptı dedi.
Bu espriyi yaptıktan sonra Fatih bana göz kırptı dedi. Sevgili arkadaşlar, saat 14, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Nalan Aksoy yazıyor. İstanbul Sosyetesi'nin sevilen ismi, seçkin ismi Nalan Hanım yazıyor. Mışıl mışıl, sanki evde yan koltukta uyuyor. Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda Fatih gözlerini kırparak bana cevap verdi. Belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli görünüyor. Çok sıhhatli görünüyor. Allah'tan umut kesilmez. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın. Ben gözlerimle gördüm diyor. Fatih Üreyi gözlerinle gördü ve Fatih Üreyi'nin hayatta olduğunu söylüyor. Fatih Üreyi'nin sıhhatli göründüğünü, her ne kadar yoğun bakımda yatıyor da olsa sıhhatli göründüğünü ve kendisine göz kırptığını söylüyor. Esprileri yaptığı zaman, aralarındaki esprileri yaptığı zaman. İnşallah anlayarak göz kırpmıştır Fatih Yürek. O esprileri yaptığı zaman inşallah duyuyordur, anlayarak göz kırpmıştır. Bir refleks olarak yapmamıştır. Kaldı ki bir refleks olarak yapsa bile odada yanında sevdiği bir dostluğun varlığını hissetmiş olması da çok güzel bir şey. Arkadaşlar lütfen dua edelim. Fatih Ürek'in hayata dönmesi için, aramıza dönmesi için. Allah'tan ümit kesilmez. Her şeyi Allah yapar. Ol der, her şey olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Allah isterse sağlığına kavuşur. Peki, çok teşekkür ederim. Bugün saat 18'de sevgili ünlü sanatçı ve magazin yazarı Onur Akay ile canlı yayınımız olacak. Görüşmek üzere.